Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle elimde görmüş olduğunuz bu çantanın yapılışını paylaşacağım. Yine dünyaca ünlü bir markaya ait bir çanta yapıyor olacağız. Yapılışı gayet kolay, kısa sürede yapabileceğimiz bir çanta oldu ve bir o kadar da şık bir çanta oldu bence. Hem de tam böyle sonbahar, kış havalarında kullanabileceğimiz bir çanta oldu. Ben bu tonları kullanmayı çok seviyorum ve gold ile uyumu da inanılmaz güzel oldu. Bakın şu şekilde çok da küçük boyutta bir çanta değil. Bence tam orta boyutta ideal bir çanta oldu. Kullanışlı bir çanta oldu. Şöyle göstermek istiyorum size. Ölçülerinden video içerisinde bahsedeceğim için tekrar aynı şeyleri söylemek istemiyorum. Şundan bahsetmek istiyorum. Askıyı bulamamıştım. Metal renkli olanları vardı. Gold istiyordum. Çünkü bu rengin gold ile uyumu çok güzel olacağını düşündüm. Bakın şu tonda, aynı tonda. Ben de şu şekilde yaptım. Instagram'ı takip ediyorsanız göreceksiniz. Çünkü öncesinde videoyu paylaşıyor olacağım, askı yapılışını. Kısaca bir video hazırladım. Onu da Reels olarak Instagram'da paylaşıyor olacağım dediğim gibi. 2 tane askı aldım. Zinciri metre olarak alıyorum, biliyorsunuz daha uygun oluyor. 2 metre kadar aldım ama fazla aldım. Birazcık elimde var. Hatta birazcık da askıyı uzun yapmışım. Daha sonrasında kısaltma yapacağım. Benim boyuma göre birazcık uzun geldi yani. Zincir ve diğer bu deri askımızı birleştirdim. Makinede diktim. Bakın şurada. Ama gayet güzel gözüküyor. Bence orijinal birebir aynısı oldu. Siz de bu şekilde askıyı bulamıyorsanız kendiniz benim gibi yapabilirsiniz. İnanın aynı fiyata denk geliyor zaten. Uğraşmak istemezseniz de tabi bulabilirsiniz. Hazır bir şekilde de kullanabilirsiniz. Sadece ben bir fikir söylemek istedim. Çünkü ben bulamadım. Genelde siz de bulamıyorsunuz. O yüzden yardımcı olmak istedim. Diğer türlü iki türlü kullanıyoruz. Bakın bu şekilde çift askı halinde omuza takarak kullanılıyor. Bir de şu şekilde birazcık zorluyor. Ama zamanla alışacak. Şu şekilde çekiyoruz bakın. Askımızı çektik. Tek askı haline getiriyoruz. Zincir birazcık dönüyor. Dilerseniz bunun daha kolay olması için bu boşluk kısımlarından bahsedeceğim. Video içerisinde daha da geniş yapabilirsiniz. Bakın şimdi çektim. Bu şekilde tutmalı kısmı oldu. Sadece deri parçamız kaldı. Bakar mısınız ne kadar güzel gözüküyor. Diğer bu uzun parçamızsa hem yandan takabiliyoruz hem de bu şekilde uzun takarak da kullanabiliyoruz. Sıkıldık, değiştirelim. Hemen buradan çekiyoruz. Sadece omuzda çift askı olarak da kullanıyoruz. Çok fonksiyonlu bir çanta oldu. O yüzden dediğim gibi ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şunu da söylemek istiyorum. 300-350 gram kadar ip kullandım. Tahmini bir rakam veriyorum. Fazla da olabilir. Çünkü elimde olan bir ipi kullandığım için bu iplerde ipiniz yeterli gelmeyince bulmakta sıkıntı yaşıyorsunuz. Kendimden biliyorum. O yüzden fazla almanızda fayda var. İpimizi çift kat kullanacağız. Çünkü sert böyle tok bir yapısı olsun istiyorsanız benim gibi çift kat kullanın lütfen. Ya da raf ip tercih edebilirsiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Düşünceleriniz benim için oldukça önemli. Instagram'da hala takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebilirsiniz. Hatta askıyı benim gibi beraber yapalım diyorsanız Instagram'da videomu izleyebilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Öncelikle kullanacağım ipten bahsetmek istiyorum. Kağıt ip kullanacağım. Böyle modelde raf ip kullanılmıştı. Ve kalın bir ip olduğu için kağıt ipe göre o yüzden çift kat kullanmayı tercih ettim. Bakın şu şekilde 2 kat halinde yumak haline getirdim ve 2 kat olarak kullanacağım. Tığımı da 3,5 milim tercih ettim. Birazcık böyle sert, tok bir yapısı olsun istediğim için. Eğer çok zorlanırsanız 4 milim tığ da kullanabilirsiniz. Şimdi başlangıcımızı yapalım. İpimizin ortasına tığımızı yerleştiriyoruz ve zincir çekerek başlangıcımızı yapıyoruz. Toplamda 31 tane zincir çekiyoruz. 31 adet zincirimi çektikten sonra bir tane daha zincir çekiyorum. 31. zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekip sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde her zincire bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonuna kadar ilerledim. Sonda bir tane zincirim kaldı. Tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çekip
son sık iğnemi de yaparak sıramı tamamlıyorum. Şimdi sıra sonunda toplamda 32 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Bir tane zincir çekerek dönüş sağlamıştık ya. Zincirle beraber 32 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Şu şekilde ölçü olarak belirtmem gerekirse 22 santim uzunluğunda, bakın tam 22 santim uzunluğunda olmuş oldu. Diğer türlü de dediğim gibi 32 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Örgümüzün arka kısmını dönüyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluktan tığımı geçiriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Bu şekilde sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Son boşluğuma kadar devam ettim. Son boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çekip sık iğnemi yaparak sıramı tamamladım. Bakın bu şekilde dönüşümüzü sağlamış olduk. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirip ipimi tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Hep bu şekilde ilerleyeceğim ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Sıra sonuna kadar her boşluğa bir tane sık iğne yapıyoruz. Son boşluğa da sık iğnemizi yapıp sıramızı tamamladıktan sonra bir tane zincir çekip bir üst sıranın başlangıcını yapıyoruz. Hemen dibindeki boşluğa sık iğne yaparak başlangıç yapıyoruz. Dediğim gibi hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Ta ki istediğimiz boyuta ulaşana kadar. Ben toplamda 22 sıra boyunca devam edip geliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi 22 sıra boyunca devam ettim. Bir tane parçamı 22 sıra gittikten sonra ipimi keserek tamamladım. Şu tarafta bir tane zincir çekip ipimi kestim. Bakın toplamda 22 sıra boyunca gittim. Şu şekilde ölçümü de vermek istiyorum size. 16 santim, bu şekilde de 22 santim ölçülerinde. Diğer parçamda ise 22 sıra boyunca gittikten sonra devam edeceğiz. Burası ön parçamız, 22 sıra yeterli oluyor. Arka parçamızda da yine aynı şekilde başlangıç yapıyoruz ve devam ediyoruz. 22 sıra boyunca gittikten sonra kapak kısmı için devam edeceğiz. O yüzden burada ipim hala duruyor. Şu an 22. sıramı tamamladım. Küçük bir boşluk oluşturacağız beraber. O yüzden bekletiyorum. Şimdi şu ön parçamızı bir kenara aldık. Arka parçamıza devam ediyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. 2 tane sık iğne yapmış olduk zincirle beraber. Devam ediyorum. 3 4 bir tane daha yapacağım. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra, bakın tekrar söylemek istiyorum. Zinciri de bir tane sık iğne olarak kabul ediyoruz. Ve zincirle beraber 5 tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çektim. Hemen bakın yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Zincirle beraber 5 tane sık iğne yaptıktan sonra 2 tane zincir çekiyoruz. Hemen bakın arada 2 tane sık iğne atlıyorum. İkinci boşluğuma bir tane sık iğne yapıyorum. Aslında bir tane boşluk atlamış oluyoruz. Arada 2 tane sık iğne atlamış oluyoruz. Bir tane boşluk, 2 tane sık iğne. Bu şekilde küçük bir kutucuk yapmış olduk burada. Bunu neden yapıyoruz? Bu kısımdan zincirimizi geçireceğiz askı kısmı için. O yüzden bu şekilde bir tane boşluk yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle tuttuğumda sağ tarafta yaptığımız boşluğun aynısını sol tarafta da yapacağız. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi ilerledim. Sonda bakın saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğumuz var. Şimdi 2 tane zincirimi çektim. Hemen bakın ne yapıyorduk? Bir tane boşluğumuzu atlıyorduk. İkinci boşluğumuzdan tığımızı geçirip bir tane sık iğnemizi yapıyoruz.
Daha sonra yandaki boşluğa atladık. Bir tane daha sık iğne, yandaki boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Yandaki boşluğa atladım, bir tane sık iğne, son boşluğuma geldim, bir tane sık iğne yapıyorum. Devamında 3 4 5 tane sık iğne yapmış olduk. Aynı başlangıçtaki gibi. Bir tane bu tarafta, sağ tarafta, bir tane de sol tarafta küçük bir boşluk kısmını oluşturduk. Daha sonrasında örgümüzün arka tarafını dönüyoruz. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve devam ediyorum. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğne. Şimdi burada 2 tane zincir çektiğimiz nokta var. 2 tane zincir çekmiş olduğum noktadan, boşluktan direkt tığımı geçirdim. Bir kez daha aynı noktaya batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Niye 2 tane yaptım? Bir tane boşluk atladık ama arada 2 tane sık iğne atlamış olarak gözüküyoruz. O yüzden bu kutucuğun üstüne dönüşümüzü sağladığımızda 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane yaparsak eksiltme yapmış oluruz ve yapısında bozulmalar olacaktır. Hemen yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğnemi yaptım. Diğer kutucuğa kadar aynı şekilde devam ediyorum. Şimdi diğer tarafta kutucuğun olduğu kısma kadar geldim. 2 zincir yapıp kutucuk oluşturduğumuz kısma kadar ilerledim. Buradaki boşluktan tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen aynı boşluğa bir kez daha batıp bir tane daha sık iğne yaparak 2 tane sık iğnemi yaptım. Daha sonra yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğne yaptım. Yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ediyorum ve sıra sonunda son boşluğuma geldiğimde de bir tane tek sık iğnemi yaparak sıramı tamamlamış oldum. Bakın şurada küçük küçük 2 tane boşluğumuzu oluşturduk. Şimdi bir sıra boyunca gittik üzerine. Hemen arka kısmını döndürüyoruz örgümüzün. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirip bir tane sık iğne yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam edeceğim. Az önce de söylediğim gibi bir tane sık iğne bir sıra boyunca gittik. İkinci sıramızın başlangıcını yaptık. Üzerine dönüp bir sıra daha gideceğim. Yani kutucuğun üstüne 3 sıra boyunca gitmiş olacağız. Sonra bir kez daha bu aynı işlemi yapacağız. Devam edip geliyorum. Şimdi ben kutucuğun üzerine 3 sıra boyunca gidip geliyorum dedim ama baktım ki aradaki mesafe çok az geldi gözüme. O yüzden 4 sıraya tamamladım. Bakın 1, 2, 3, 4 sıra boyunca giderek tamamlamış oldum. Şimdi ikinci kutucuklarımızı yapacağız. Yine bir tane zincirimi çekip dönüşümü sağladım. Dibindeki boşluktan tığımı geçiriyorum ve tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Zincirle beraber 2 tane yapmış olduk. Devam ediyorum. 3, 4, 5 tane sık iğnemi yapmış oldum. Aynı alttaki yapmış olduğumuz gibi 5 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra 1, 2 tane çekemedim. 2 tane zincir çekiyorum. Bir tane boşluk atlayıp diğer boşluktan tığımı geçiriyorum ve bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bakın bu şekilde küçük bir boşluk oluşturmuş olduk burada. Aynı alttaki yaptığımız gibi üst tarafında da yapmış olduk. Devamında her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Ta ki sıra sonunda 6 tane boşluğumuz kalana kadar. Sıra sonunda bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boşluğum var. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Bir tane boşluk atladım. Yandaki boşluktan tığımı geçirip ipimi tek seferde çekerek bir tane sık iğnemi yaptım ve burada da bir tane kutucuğumuzu bu şekilde yapmış olduk. Hemen yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğne. Yandaki boşluğa atlayıp bir tane sık iğnemi yapıyorum ve bu şekilde devam ettiğimde son boşluğuma geldim. Bir tane sık iğnemi yaparak sıramı tamamlamış oldum. Bakın bu şekilde. Bunlar bizim 2 tane modeli incelediğimizde 2 tane askı var gibi gözüküyor. Hani böyle bir taraftan çekiyorsunuz geliyor ya, o şekilde askımızı
içerisinden geçirebileceğimiz kısımlar, askı boşluğu yapmış olduk daha doğrusu. Şimdi sıramızı tamamladıktan sonra bir tane zincir çekerek dönüşümü yaptım. Hemen yandaki boşluğa batıp bir tane sık iğnemi yapıyorum ve yandaki boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde kutucuğu yaptığımız kısma kadar devam ediyoruz. 5 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra kutucuk olan kısma geliyoruz. Kutucuğun içerisinden, yani boşluğun içerisinden tığımı geçirip bir tane sık iğnemi yaptım. Aynı boşluktan bir kez daha tığımı geçirip bir tane daha sık iğne yapıyorum. Boşluk kısmına 2 tane sık iğne yaparak geçişimizi sağlamış olduk. Hemen boşluğun yanındaki boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi diğer boşluğumuzun, kutucuğun olduğu kısma kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Diğer taraftaki kutucuğun olduğu kısma kadar devam ettim. Boşluğun içerisinden tığımı geçirdim. Bir tane sık iğnemi yaptım. Aynı boşluğun içerisine dönüp bir kez daha batarak sık iğnemi yapıyorum. 2 tane sık iğnemizi yaptık. Daha sonra yandaki boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Yandaki boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Hemen son boşluğuma geldim. Bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlamış olduk. Askı kısmımızı da yapmış olduk bu şekilde. Daha sonrasında bir tane zincir çekerek dönüşümü sağlıyorum. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yaptım. Daha sonrasında yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğim. Şimdi bakın şu şekilde göstermek istiyorum. 22 sıra düz arka kısmını yapmıştık. Daha sonra 23. sıramızda kutucuk yapmıştık hatırlarsanız. Ve devamında 4 sıra boyunca gittik. 5. sıramızda yine kutucuk yaptık. Burası bizim şu şekilde döndürdüğümüzde çantamızın üst kısmı oluyor. Bakın şurası arka kısmı. Kutucuğun başlangıç kısmından itibaren ise kapak kısmına doğru dönüş yapmış olduk. Ama çantamızın bu yan kısmı olacağı için burası üst kısmında kalıyor. Devamında kapak boyunu ne kadar istiyorsanız o kadar sıra boyunca devam edeceğiz. Ekstra farklı bir şey yapmayacağız. Sadece git gel yaparak devam ediyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi ilerledim. En son kutucuğumuzun üstüne 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra boyunca gittim. Bence yeterli bir uzunluğa ulaşmış olduk. Şimdi ben ölçü vermek istiyorum size, toplam ölçümüzü. Burası dediğim gibi çantamızın hem arka kısmı hem de beraberinde ön kapak kısmı olacak. Kıvırdığımızda toplamda 29 santim uzunluğunda. Her zaman söylüyorum, elimizin ayarına, tığ numaramıza ya da ipimize göre farklılık gösterebilir. O yüzden ölçüleri dikkate alarak ilerlerseniz benimle aynı sonuçları elde edebilirsiniz. Şimdi 29 santim uzunluğunda tamamlamış olduk. Bir tane zincir çekeceğim. Artık burada ipimizi keseceğiz. Şimdi bu parçamızı da bir kenara alacağız. Daha sonrasında yan kısmı da taban kısmı ile beraber bir bütün halinde ilerleyeceğiz ve istediğimiz sonuca ulaşmış olacağız. Şöyle bir başlangıç yapalım yine beraber. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Devam ediyorum. 2 10 tane zincir çekiyoruz. Bir tane zincir çektim. 10. zincirimin içerisine dönüyorum. İpi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Devamında yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Yandaki zincirden tığımı geçirdim. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Her zincire bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Son zincirimin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım ve sıra sonunda zincirle beraber saydığımızda 11 tane sık iğneye ulaşmış olduk. Örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirdim.
İpimi çekip tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Ve ikinci sıramızın başlangıcını yapmış olduk. Yandaki boşluğa atladım. Sık iğnemi yapıyorum. Yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Şimdi son boşluğuma geldim. Son boşluğumdan tığımı geçirip son sık iğnemi yaparak sıramı tamamlamış oldum. Şu şekilde elimizde düzeltme yapıyoruz. Daha sonrasında örgümün diğer tarafını çeviriyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki boşluktan tığımı geçirip sık iğnemi yaparak başlangıcımı yaptım. Yandaki boşluğa atlayıp sık iğnemi yapıyorum. Hep bu şekilde devam edeceğiz. Her boşluğa bir tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Bir tane zincir çekip dönüşümüzü sağlayıp dibindeki boşluğa batıyoruz. Dediğim gibi ideal uzunluğa ulaşana kadar. Şimdi yan kısmını yapıyoruz. Yan kısmı, taban kısmı ve diğer yan kısmı şeklinde bir bütün halinde olacak. Dediğim gibi ön parçamıza ölçerek ideal sonucu yakalayana kadar devam ediyoruz. Ben size bahsettiğim gibi istediğim uzunluğa ulaşana kadar devam ettim ve parçamızı tamamladım. Sizlere fikir olması açısından yine şu şekilde ölçümden bahsetmek istiyorum. 52 santim uzunluğunda oldu. Yan, taban ve diğer yan kısmı. Ama bu sayıya takılı kalmayın. Çünkü tamamen sizin bu ön parçanız ve arka parçanızla alakalı bu sayı. Dediğim gibi şu şekilde koyup yerleştirme yaparak ölçerseniz daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz. Tekrar söylemek istedim. Şimdi bu şekilde parçamızı tamamladıktan sonra şu şekilde bir birleştirme yapacağız. Ön kısmını dikerek sabitleyeceğiz. Ön parçamızı sabitlemesini yapalım öncelikle. Dikerek sabitleme yapacağız. Diğer parçamızı ise şöyle tersinden dikeceğim. Ters kısmını çeviriyorum. Diğer arka parçamızı ise sık iğne ile birleştirme yapacağız. Örerek birleştirme yapacağız. Öncelikle o yüzden ön parçamızı birleştirme işlemiyle başlayalım. Direkt başlangıçtan şöyle ilk boşluktan iğnemi geçirdim. Tekrardan aynı boşluktan bir kez daha geçireceğim. Sağlam bir başlangıç olması için. Devamında yandaki boşluğa atlıyorum. Yandaki boşluğa atladım. Burada parçamızı düz bir şekilde dikerek ilerleyeceğiz. Her boşluktan iğnemizi geçirebildiğimiz her boşluktan daha doğrusu dikme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Düz karşılıklı bir dikiş işlemi yapıyorum. Farklı bir dikiş tekniği yapmıyorum yani. Bakın şu şekilde ön kısmından da görüntüsü. Şimdi buradan başlangıcımı yaptığım gibi devamında takip ediyorum. Taban kısmı ve diğer kenar kısmına kadar aynı şekilde dikerek ilerliyorum. Şimdi size bahsettiğim gibi dikme işlemimi tamamladım ve örgümün diğer tarafını çevirdim. Ters taraftan dikme işlemi gerçekleştirmiştik ki bakın şu an iç kısmında kaldı ve bu şekilde düzgün tarafını döndürdüm. Bakın görüntü olarak da gayet güzel gözüküyor bu şekilde. Şurası taban ve diğer kısmı için de göstermek istedim. Şimdi arka kısmını, arka gövde kısmıyla kapak kısmını birleştirmesini yapacağız. Az önce de söylediğim gibi bunu sık iğne tekniğiyle birleştirme yapacağız. Dikerek değil. Modeli incelediğimizde de o şekilde yapıldığını fark edeceksiniz zaten. Şimdi şu şekilde bir yerleştirme yapıyoruz. Tam bakın bu şekilde tuttuğumuzda boşluk kısmının hani ilk kutucuk yaptığımız kısım var ya o sıranın sonundaki sıraya denk geliyor. Bir eşitleme yapıyoruz. Ön kısmından birleştirme yapacağız. Ters kısmından değil. Diğer tarafını da ön kısmını çevirmiştim zaten. Ayarlamamızı yaptıktan sonra sırasıyla dönerek bir sık iğne ile birleştirme yapacağız. Şimdi ipimi alıyorum. Bir tane şöyle birazcık uzun bırakalım ki daha sonra ipimizi iç kısmında yok edelim. Bir tane zincirimi çektim. Başlangıç için. Daha sonrasında az önce de söylediğim gibi tam bu şekilde birleştirmemizi yapacağımız kısmı ayarladıktan sonra ilk boşluk kısmından şöyle tığımı geçirebileceğim
boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. Arkada da karşılık gelen kısımdan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandaki boşluk kısmına atlıyorum. Arkada da karşılık gelen boşluk kısmından tığımı geçiriyorum. İpimi yukarıya çekip sık iğnemi yapıyorum. Şimdi burada zaten sık iğneler yaparak ilerleme yaptığımız için her sık iğneden tığımızı geçirmiş oluyoruz ve yine sık iğne yapıyoruz. Birazcık zorluyor. Sert olduğu için, çift kat yaptığımız için birazcık zorluyor açıkçası. Tığımı geçirmek, işte çekerken gösterebilmek beni birazcık zorluyor. Şu şekilde bakın, boşluklardan tığımı geçirdim. İpimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yapıyorum. Dediğim gibi ekstra farklı bir şey yok. Hemen şu taban kısmına kadar ilerleyeceğim. Taban kısmında birazcık kasma hissederseniz 2 tane aynı boşluğa çift sık iğne yaparak da ilerleyebilirsiniz. Ama tek sık iğne yeterli olacaktır. Her boşluğa bir tane sık iğne yaparak, tabi arka kısmı için de geçerli, birleştirme işlemimizi gerçekleştirip geliyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi bakın, buradan beraber başlangıcımızı yaptık. Devamını da takip ettim diğer kenar kısmına kadar. Şunu da söylemek istiyorum. Ayarlama yaparken eğer yamuk olsun istemiyorsanız şuradaki öncelikle ön kısmını birleştirmiştik ya. Şu birleştirme yaptığımız kenar kısmına kadar bir ayarlama yapmanız gerekiyor. Eşitlemeniz gerekiyor arka parçanızı. Ona göre birleştirme yaparak ilerlerseniz kaymanız olmayacaktır. Diğer türlü kayma olursa, mesela buradaki kenar kısmı birazcık böyle kayarsa buradaki parçamızda yamulma olacak. Çantanızın formu da güzel olmayacaktır. O yüzden bu kenar kısmına geldiğinizde, bu kenar kısmı için de geçerli. Şuradaki bakın, diğer kenar kısmıyla aynı eşit hizada olması gerekiyor. Bunlar önemli noktalar. Burada ayarlama yaptıktan sonra hemen buradaki kısmını da bir ayarlama yapın ya da bir iğne tutturun ki kayma olmasın. Bunu söylemek istiyorum. Daha sonrasında sıkıntı yaşamayın. Şimdi şu kenar kısmına kadar birleştirmemi yaptım. Burası bizim kapak kısmımız. Şuradaki fazla kalan kısım. Ama burada ipimizi kesmiyoruz. Devam edeceğiz sık iğneler yaparak. Şu şekilde yapacağım. Hemen yandaki bakın boşluğa atladım. Tek kapak kısmında ipimi çekiyorum. Tek seferde çekerek sık iğnemi yaptım. Şimdi burada ipimi koparmadan kapak kısmına doğru ilerlemiş oldum. Hemen yandaki boşluktan tığımı geçirdim. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Hemen yandaki boşluğa atlıyorum. İpimi çektim. Sık iğnemi yaptım. Hemen yandaki boşluğa atladım. Bir tane sık iğnemi yapıyorum. Her sık iğnenin olduğu boşluğa atlayıp bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde devam edeceğiz. Ta ki başlangıç noktamıza kadar, diğer kenar kısmında başlangıcımızı yapmıştık ya, o kısma kadar her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam edeceğim. Şunu da söylemek istiyorum. Kenar kısmına kadar devam edelim hemen şimdi. Şimdi size bahsettiğim gibi kenar kısmına kadar geldim. Bakın en üst noktadayız. Burada şu şekilde yapacağız. Diğer tarafa doğru dönüş sağlayacağız ya. Bir tane sık iğnemi yaptım son boşluğuma. O sık iğnem bu kenar kısmı için geçerli. Dönüşümü sağlarken aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yaparak dönüşümüzü yapıyoruz. Bakın aynı boşluğa tekrardan battım. Bir tane daha sık iğne yaparak dönüşümü sağlamış oldum. Daha sonrasında yandaki boşluğa atlıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yani bu kenar kısmında dönüşü sağlarken çift sık iğne yapıyoruz. Onun dışında ise her boşluğa bir tane sık iğne yaparak devam ediyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar devam ettim. Ve son boşluğuma da bir tane sık iğnemi yaptım. Burası da bizim başlangıç yaptığımız noktaydı. İlk sık iğnenin olduğu boşluktan bakın tığımı geçiriyorum. İpimi içerisinden çekip ilmeğimin içerisinden geçirerek bir tane ilmek yürütme yaptım. Daha sonrasında tığımı bıraktım. Tığımı boşluktan geçiriyorum. İlmek yürütme yapmış olduğumuz boşluktan geçiriyorum ve arkaya iç kısmına çekiyorum. Daha sonrasında ise burada bir tane zincir çektim ve ipimi birazcık uzun bırakarak kesiyorum. Ve daha sonra
çantanın iç kısmına çekiyorum ve iç kısmını da yok edeceğiz. Şöyle çektikten sonra göstermek istiyorum. Bakın burası bu şekilde oldu. Şöyle döndürdüğümüzde de kapağımız bu şekilde olmuş oldu. Şunu söylemek istiyorum. Başlangıçta bu arka gövde kısmını ve kapak kısmını yaparken demiştim ki ipimizi birazcık uzun bırakalım. Kısa gelirse uzatma yapabiliriz diye. Ve kısa geldi. Gözüme yani benim kısa geldi. 12 sıra boyunca gitmiştik ya üst kısmını, hatırlarsanız boşluktan sonra 12 sıra boyunca giderek tamamlamıştık kapak kısmını. Ben üzerine 3 sıra daha gittim ve bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra boyunca giderek tamamlamış olduk. Yani bakın 12'nin üzerine 3 sıra daha giderek bu kısmını uzattım. Bunu da söylemek istiyorum. Sizin de gözünüze 12 sıra kısa gelirse birleştirme işleminden sonra hemen şuradayken sık iğneniz üstüne uzatma yapıp daha sonrasında üzerine sık iğne olarak gidip devam edebilirsiniz. Ben de o şekilde yaptım. Bunu da söylemek istedim. Bu şekilde gayet ideal oldu. Şimdi sıra geldi askımıza. Şimdi Instagram'da beni takip ediyorsanız askıyı nasıl yaptığımdan kısa bir video hazırladım orada. Askıyı bulamadım. Eğer siz bu şekilde hazır bulabilirseniz kullanabilirsiniz tabii ki. Ama benim gibi yapmak isterseniz dediğim gibi Instagram'da yapılış videosunu paylaştım. Ölçüsünü de şu şekilde söylemek istiyorum. Ben tabii her zamanki gibi kendime göre bir ayarlama yaptım. Yine de fikir olması açısından sizlere şöyle askının tamamen ölçüsü bakın 89 santim uzunluğunda. Şu şekilde metremizi bir kenara alıyoruz. Şimdi askımızı şu şekilde yapacağız. Aslında askı kısmı ayrı bir hava katıyor çantaya. O yüzden askı kısmı birazcık önemli bu çanta için. Şimdi ben elimden geldiğince göstermeye çalışacağım sizlere. Şuradaki boşlukları hatırlıyorsunuz. İlk boşluktan zincirimi geçiriyorum. 2 tane kutucuk yapmıştık üst üste ve yan yana şeklinde. Kutucuklardan zincirimizi geçireceğiz. Az önce de söylediğim gibi. Ters olmasın, üstteki askınızın, bu deri parçanızın şekline göre bir geçirme yapın lütfen. Tamamen yani buradaki zincir kısmınızı düzeltin. Şu şekilde düzelttiğimde zaten boşluktan kolaylıkla iç kısmına giriyor. Şimdi bakın bu şekilde iç kısmına çektik. Şurada. Görebiliyor musunuz? Evet, şu an iç kısmında. Hemen üstteki boşluklardan da aynı şekilde geçiriyoruz. Yatay. Bu parçalarımızı yatay şekilde bakın yan yana gelecek. Daha sonra iç kısmında birleştirme yapacağız. Yani şu şekilde birleştirme değil. Askıları yan yana takıyoruz. Her parça yan yana olacak. Bakın buradaki boşluktan da iç kısmı alıyorum. Tamam. Hemen yandaki zincirimizi de düzelttim şöyle elimle. Hemen alt kısma çekiyorum. Belli bir miktar çekmemiz yeterli olacak. Şimdi tüm zincirlerimiz iç kısmında şöyle göstereyim. Bakın iki parça şeklinde iç kısımda. Bunları burada birleştirme yapacağız. Karga burun yardımıyla hemen şöyle düzelttikten sonra buradaki zincirlerimiz açılabilir şekilde zaten. Karga burun yardımıyla esneteceğiz. Boşluk oluşturacağız. Bir tanesini yapmanız yeterli. Bakın bu şekilde ağız kısmını açtıktan sonra diğer halkanın, bu arada hemen karışabiliyor. Buradaki halkanın içerisinden şöyle geçiriyorum. Daha sonrasında buradaki boşluğumuzu kapatıyoruz. Hemen şurada da birazcık boşluğu var. Onu da kapatalım. Bakın bu şekilde bir bütün halinde oluyor. İki parçayı birleştirdim. Hemen yandaki parçamıza geliyoruz. Yine aynı şekilde açacağız. Şöyle hafif açıyoruz. Daha sonrasında diğer zincirimizin parçasıyla birleştirip boşluğumuzu, halkamızı kapatıyoruz. Ve bu şekilde bakın üst kısımdan birleştirmiş olduk.
Şimdi bu zincirler oynayabilir şekilde, birazcık bu boşluğu daha büyük yaparsanız daha kolay oynayacaktır. Ben birazcık da sabit dursun istediğim için boşluğu çok fazla bırakmadım. Bu iki askıyı aslında çekip tek askı halinde de kullanabilirsiniz. Bunu tamamen çekip bu askınızı uzun kullanıp omuzdan da kullanabilirsiniz ya da diğer türlü kolunuza takarak da kullanabilirsiniz. İki fonksiyonlu bir askı oldu. Bence gayet de güzel oldu. Şimdi çantamızı bu şekilde tamamlamış olduk aslında. Hemen şuraya bir tane çıt çıt dikeceğiz. Şu an elimde olmadığı için dikemiyorum. Bir tane çıt çıt dikip buraya sabitleyeceğiz. Onun dışında farklı bir şeyimiz yok. Yaklaşık 300-350 gram ip yeterli olacak. Çünkü elimde olan bir ipi kullandığım için fazla söylüyorum. Daha sonrasında bu ipleri bulmak sıkıntı oluyor elinizde yarım kaldığınızda. O yüzden dediğim gibi 300-350 gram alırsanız fazlaca sizin için daha iyi olacaktır. İpimizi çift kat kullandık ki bu şekilde sert güzel bir dokuyu elde edebilmek için. Dilerseniz rafya ip de kullanabilirsiniz. Ben elimde kağıt ip olduğu için kağıt ip değerlendirdim. Modelde rafya ip kullanılmıştı. Gayet güzel, şık bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.